Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugünümüzün konusu özetle şu. Bir imgesel konusunu çizebilmek için, yani doğal olarak akıldan çizebilmek için hangi aşamalardan geçtiğimi kısaca anlatacağım. Bu video esnasında ve bu videonun sonunda bir imgesel konusunu akıldan çizebilmeniz için hangi aşamalardan geçmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Öyleyse başlayalım. İmgesel konularını aldığım bir Instagram sayfası var. Nazan Bani. Nazan Hoca zamanında çokça imgesel konusu paylaştı. İlk olarak şu gönderi de dahil aşağı doğru giderseniz çokça imgesel konusu bulacaksınız. İkinci olarak da şu gönderi dahil aşağı doğru giderseniz tekrardan çokça konu bulacaksınız. Çünkü ilklerle ikinciler arasında biraz zaman farkı var. Hatta üçüncüler bile olabilir. Kendiniz isterseniz bakarsınız. Sizler için ben bu konuyu seçtim. Bu konuyu ilk seçtiğim zamanlar aklımda birkaç şey canlanmıştı. Ve daha da güzeli kafanızda canlanan bu şeyler sizler için birer arama terimleri haline geliyor. Bu arama terimlerini de kullanarak şimdi araştırmalar yapacağız. İlk öncelikle kullandığım 3 site ve bir de Google arama ve Google görseller var. Hepsini bir güzel sıralayıp açıklayayım. Sonra da arama terimlerimizle araştırmalar yapalım. 1. Pinterest, 2. Instagram, 3. DeviantArt ve 4'te dediğim gibi bazen Google arama ve Google görseller. İlk öncelikle Instagram'dan başlayalım. Ben bu konuyu seçtiğim zaman bu konuya göre işime yarayabilecek tarzda çizimler paylaşabilen bir Instagram sayfası biliyordum. Will Weston Studio. Bu sayfada istediğimi bulana kadar aşağılara gittim ve bir süre sonra da buldum. O da şu resimdi. İlk öncelikle bu resmi yapan sanatçıdan bahsetmem gerekiyor. Megan Smithart hem açıklama kısmına linkini bıraktım hem de video içinde alt kısımda gösterdim. Gördüğünüz gibi bu resimde güzel bir mekanımız var. Şimdi imgesel konumuzu tekrar görelim ve neleri eklememiz gerektiğine bakalım. İki çocuk ve bir de su aygırı eklememiz gerekiyor bu mekana. Mekanı inceledikten sonra şuna karar verdim. Şu arka kısımda bir su aygırı ve onun üstüne binmiş bir çocuk olacak. Şu ön kısımda ise koşan bir çocuk olacak. Mutlu ve gülümsüyor olabilir. Öyleyse şimdi araştırmalarımıza başlayalım. Daha önce de sizlere dediğim gibi kafamızda canlandırdığımız bu şeyler birer arama terimleri haline geliyor. Instagram'da da işimiz bittiğine göre Pinterest'ten devam edelim. Elimizde bir su aygırı, eğer üstünde bir çocuk ve bir de koşan bir çocuk olması gerekiyor. İlk başta su aygırından başladım ve istediğim perspektife uygun bir su aygırının sonunu elde ettim. Arama terimleri olaraksa hipo ve su aygırı diye terimler kullandığımı hatırlıyorum. Bu resmi elde edince de kaydetmek için konuya özel bir pano açtım. Ve sonra da koşan çocuk için şu arama terimlerini kullandığımı hatırlıyorum. Running child, koşan çocuk, child ve benzeri. Bu tür araştırmalar sonucunda da istediğimi buldum ve panomuza kaydettim. Ve şimdi de sıra geldi at üstündeki çocuğu bulmaya. Peki neden at üstünde? Çünkü su aygırının üstüne oturmuş gerçek bir çocuğun fotoğrafını arayıp bulmaktansa at üstüne oturmuş bir çocuğun fotoğrafını arayıp bulmak çok daha kolay elbette. Ben kendime uygun bir resim buldum. Arama terimi olaraksa örnek verebileceklerimden Child Horse Rider gayet iyi bir arama terimi. Şimdi tüm resimlerimizi bulduğumuza göre hayali bir yerleştirme yapalım ve olup olmadığına önceden bakalım. Ve evet, gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde oturdu. Şimdi ise tüm bu resmi akıldan çizebilmek için geriye kalan tüm günlerimize göre paylaşımı yapalım. Elimizde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri var. Çizmemiz gerekense mekan, su aygırı, koşan çocuk ve eğer üstündeki kız olmak üzere toplam 4 resmimiz var. Çarşamba günü sadece koşan çocuğu çizip ezberleyeceğim. Perşembe günü su aygırının üstüne binmiş kızı tasarlayıp çizip ezberleyeceğim.
Cuma günü tüm mekanı çizip ezberleyeceğim ve cumartesi gününde ise tüm bu resimleri çizerek birleştirip test edeceğim ve artık pazar günümüzde ise Nazan hocanın çizmemizi istediği süre içerisinde resmimizi akıldan çizip bitireceğiz. Şimdi nasıl bir resmi çizip sonra onu akıldan çizebildiğimi kısaca ve güzelce anlatayım. Ardındansa rock müzik eşliğinde videolu olarak göstereyim. İlk başta resmi baştan aşağı birkaç dakika süzüyorum. Sonra normal bir şekilde resmi çiziyorum. Ardından hatalarıma bakıyorum doğal olarak ve artık bu noktadan sonra akıldan çizime girmeye başlayabiliyorum. Aklımda ne kadar kaldıysa onu kağıda döküyorum ve bitirdikten sonra tekrar hatalarıma bakıyorum. Eğer sonuçtan memnunsam bu resimde olan işim bitiyor. Eğer bu sonuçtan memnun değilsem de tatmin olana kadar bu döngüyü devam ettiriyorum. Ve evet, artık son aşamamıza geldik. Tüm aklımıza kazıdığımız bu resimleri 1,5 saat içinde kağıdımıza dökmeye.